Gelin Salih Bey. Şimdi Çiş Kazım'ın ifadesini alan polisi çağırttım. Bakalım neler anlatmış. Konuşmuş mu? Gel. Hakim hanım, Evet. Getirdiniz mi ifadeyi? maalesef hayır. Neden? Kazım Davut dün gece kumarhanede öldürülmüş. Görgü tanığı yok mu? Hiç kimse mi görmemiş? Şiş Kazım abdesthaneye gitmek için kalkmış. Sonra da bir silah sesi duymuşlar. Tekel. Bir bakmışlar adam 2.80. Vuran? Kimse yokmuş. Yalnız diyorlar. Öncesinde kavga ettiği, tartıştığı biri olmamış mı? Şüphelendikleri biri. Yok, olmamış. Evveliyatında bir sürü hasmı varmış tabii. Ama hangi birini sayalım diyorlar. Ulan durdular. Bizim adamı sorgulayacağımız gün mü hesap kestiler yani? Su testisi su yolunda kırılır. Bu kadar yalın. Evet, kötü bir tesadüf ama sonuçta bir tesadüf. Yapmayın Feride Hanım. Gir. Çok affedersiniz. Yanlışlık oldu. Abi, rica edeceğim ama. Yürü Ayten, yürü. Müsaadenizle. Bizimle konuşmaması için susturdular. Zaten konuşmamıştı ki. Adamı bulmamız, oraya gitmemiz bile buna yetti. Tamam gidelim kendimiz öğrenelim. Olay nasıl olmuş? Muhakkak bir gören vardır. Bir ipucu... Salih, biz davanın savcısı değiliz. Bu söylediklerini savcılar yapar, hakimler değil. Tamam o zaman siz gelmeyin ben giderim. Feride, çok az zamanımız kaldı. Sadece 2 hafta. Nazif Kara mı başsavcıyı öldürdü? Ne onu öğrenebildik ne de cinayetin nedenini. Feride ve iç işlerinden olan o adam ensemizde. Ama ne vasıtasıyla? Başsavcı cinayeti. Dosya kapanırsa iç işleri rahatlar. Feride kendine başka bir meşgale bulur. Biz de eski günlerimize döneriz. Peki nasıl olacak bu iş Turgut'cum? Cezaevindeki bir adamı öldürmenin tek yolu dar ağacı değil. Kim hurdaya gider? Bir kavgada bıçaklanır. İntihar eder. Yani şimdi sen Nazif Kara'yı öldürelim mi diyorsun? Evet. Nazif Kara ölür. Bu dava biter. Ölüm sessizlik getirir. Hem bizim için hem de iç işleri için. Turgut'cum bizim senden istediğimiz de bu. Kimse ayağımıza dolanmasın. O vakit ben de işimin başına döneyim. Müsait olursan uğra akşam. İyi çalışmalar Sayın Bakanım. Size de savcı bey. Turgut'a karşı bir itimat sorunu mu var Sayın Bakanım? Artık iş konuşabiliriz Çetincim. Mevzumuz çok dağıldı. Hay hay. Emin misin? Bu yola birlikte girdik Salih. Hakikati araştırıyoruz ve ben ne gerekiyorsa yapacağım. Her gece dua ediyorum baba. Allah'ım benim ömrümden al, babamın ömrüne kat diye. Sus İlknur'um. Deme öyle. Sırasıyla nasip etsin.
Evlat acısı göstermesin bana. Siz vazgeçerseniz bana gösterecek ama. Kararım katı baba. Umut. Adı Umut olsun. Baba. Adını kulağına ben okuyacağım torunum. Tamam, seni bıraktım. İçeri girdin, ne diyeceğiz? Ne diyeceğim? O benim nişanlım derim. Bırak peşini derim. Derim yani bir şeyler. Allah Allah, kimse Mahir'in peşinde değil ki kızım. Bu senin üstü kuruntun. Hadi haydi. Hadi kızım. Senin burada durmaman gerek. Niye? Metresini görürüm diye mi Erdal abi? Büyük hata ediyorsun Ayten. Zaten ben ne yapsam hata kabahat. Mahir her zaman sütten çıkma kaşık. Bahar, biz dışarı çıkıyoruz. Tamam Hakim abi. Erdal abi, bak sana saygım sonsuz. Ama çok rica edeceğim, beni bırak, ben gireceğim içeri. Ya Ayten, illa bana söyleteceksin kızım. Sen o kadın kim biliyor musun? Azif babanın davasına bakan hakim. Beni gelip sorguya çekti. Aranız bozulmasın diye Mahir'e demedim. Ama ileri gidiyorsun artık. Buraya gelmem büyük hata. Mahir senin buraya geldiğini duysa seni terk eder. Bilmiyordum. Bilmiyordum ki ben. Ben o kadının hakim olduğunu bilmiyordum ki. Şimdi öğrendin. Rahatladın mı? Bak Erdal abi, kurban olayım. Ne ben buraya geldim ne sen beni gördün, tamam mı? Yok. Ben saklayamam. Erdal abi, Mahir duyarsa beni terk eder lütfen. Git artık lütfen. Millete kafi derecede afişe olduk. Tamam ama söylemeyeceksin, söz mü? Ayten bilmiyorum. Düşünce. Abi beklettin mi? Vay Necdet, tipin değişmiş ya. Neredeyse tanıyamayacaktım. Öyle bir çeki düzen vereyim dedim ya. Olmamış mı? Emanet olmuş, tam oturmamış. Yapma abi. Jilet gibi oldum. Ama bedelini ödersen giydiğinin, yediğinin hakkını verirsen her şey yakışır Necdet. Emanet olmaz. Senin olur. Şiş gazımı indirdim abi, nedir? İlahi Necdet. Taş attığında kolun mu yoruldu oğlum?
Böyle basit bir cinayetle bu bedel ödenmez. İsim alayım. İşte bak en sevdiğim özelliğim bu. Çabuk kavruyorsun meseleyi. Kurbanın kanını katilin kanı temizleyecek. Nazif Kara'nın işini bitir. Abi. Bu çok tehlikeli yalnız. Mahir babasını öldüreni bulursa ibret olsun diye 7 düvelde siker. Beyoğlu'nun da merkezine asar. Vay be. Şu Mahir'e bak sen. Korkmamız icap edecek kadar tehlikeli mi bu Mahir? Hı? O kadar baba yiğit mi ya? Öyle mi Necdet? Korkmalı mıyım? Yok abi. Mahalle serserisi. Delikanlı yani. Ya abi babası ya. Azacak. Hallederim onu. Hallederim. Demek ki işini temiz yapacaksın. Arkanda kırıntı bırakmazsan karıncalar yolu bulamaz. Bu gece bu iş bitti diye haber bekliyorum senden Necdet. Hapishaneye çek. Soru sormak, konuşmak yok diye anlaşmadık mı? Songül, bir dur. Bari ben bırakayım eve. Olmaz. Bir gören olur. Evin yakınında bir yere bırakayım. Gerek yok. Yürürüz biz. Songül, ne oldu böyle birdenbire? Acelen ne? Kaçar gibi. Daha geleli 1 saat olmadı. Annemler gelmiş. Geciktik. Delikanlı. Görüşürüz. Hadi Nazif. Arabayı ben kullanıyorum Salih. Göremem ki öyle. Affedersin. İyi mi böyle? İyi. Bir şey mi oldu? Yo. Ha anladım, tedirginsin sen hala. Merak etme, ben 4 yıldır araba kullanıyorum zaten. Sahi mi? Sahi. Ayvalık'ta öğrenmiştim ilk. Ne işin vardı orada? Görev. Babam öğretmişti kullanmayı. Uf, geç kalacağız. Saat 2'de teftiş kurulu başkanıyla randevumuz var. Bir şey çıkacak mı sence? Bilmiyorum. Süleyman abi aramızdaki çürük yumurtayı tespit etmişse bildirmiştir. Eğer soruşturma başladıysa ne olur? Ne olur? O şahıs yargılanır. Eğer suçluysa görevden alınır. Bu bile cinayet nedeni olabilir. Süleyman Bey ölürse kimse gerçekleri öğrenemez. Evet. Ama ben adliyeden kimsenin böyle bir cinayeti işleyeceğine ihtimal vermiyorum. Bak teyzeciğim, bir daha söylüyorum. Yasin'den kimseye bahsetmek yok. Bahsedersen seni bir daha Luna Park'a götürmem. Götürme. Ben sana küstüm zaten. Nazif yapma böyle. Konuşsaydım polisle. Karadayımla o polis abi kurtaracaktı dedemi. Aa, bak Nazif sakın ha. Hele abime söylersen vallahi kaçar giderim evden. Nazif yürü. Evde konuşuruz. Nazif bakma. Yavrum, şekerci mi baban senin? Ne diyorsunuz siz? Rahat bıraksanıza bizi.
Bak sen bacaksıza. Döveceksin mi lan bizi? Tek tek gelirseniz tabii döverim. Nazif yürü. Afiyetle kardeşim. İnşallah. Sen de al. Hacı Bekir lafım mı? Afiyet olsun. Neye borçluyuz bu mübareğe? Güneşli günler göreceğiz umuduna. Faruk! Ziyaretçin var. Sen de alsana gardiyan efendi. Kızın müjdeli haberi getirdi anlaşılan. Kimmiş? Necdet Güney. Nevzat mı? Ya 2 dakika ayrıldım yanlarından. Sen Nazif Yasin'e ne dese beğenirsin. Madem polissin dedemi kurtar. Ya biraz daha geciksem her şey ortaya çıkmıştı. Şüphelenmedi Allah'tan. Ya bir yandan da yalan söylediğim anlaşılacak diye korktum. Düşünsene babam kahveci dedim. Bir öğrense demez mi bu kız babası böyleyken benimle nasıl geziyor diye? Ya bunları anlatıyorum da bir yandan kalbim sıkışıyor. Hakikaten babam bu haldeyken aşk benim neyime? Dur diyorum kalbime ama söz geçiremiyorum. Bu yüzden hiçbir işim rast gitmiyor. Öyle değil mi Ayten abla? Sen niye ağlıyorsun? Ben Mahir'i kaybediyorum Songül. Her geçen gün katre katre kopuyor benden. Üstelik hepsi benim suçum. Ondan boş yere şüphelendim. O kadın kim çıktı biliyor musun? Nazif babanın davasına bakan hakim. Benim onun yüzünü kendime döndürmem gerek. Demek ki yalansız sırsız aşk olmuyor. Geçmiş olsun Faruk kardeş. Başlatma lan kardeşine. Ne var lan, niye geldin? Celallenme hemen, teklifim var. Ne o lan? Dünya tersine mi döndü? Tersine gerisine berisine sen güzel kafanı yorma. Başın ağrır sonra Faruk. Senin kaç yılın var Faruk? Mahkemeler sürüyor. Bende leş çok. Ben de diyorum ki benim dediğimi yaparsan seni ilk mahkemede çıkarırım. Fırsatçı dümbelek seni. Dalyanı indirteceğim bana değil mi? Çakal. Tabii alıştın afilli elbiselere. He? Altında adamlar, racon kesmelere. Nazif Kara'yı indireceksin. Üç kuruşluk adam. Geçmiş karşıma bir de. Yok kibar Nazif'i indireceğim. Yok 3 gün sonra seni buradan çıkaracağım. Sen kimsin lan it? Bir de geçmiş karşıma pazarlık yapıyor. Gardiyan! Boş yere bağırma. Bu görüşmem bitti demeden bitmeyecek. Gardiyan! Görüş bitti. Aç kapıyı. Harbi mi diyorsun lan sen? Yapabilir misin? Onu söyle. Yoksa başka birini bulayım buradan çıkmaya hevesliyim. Kabul. Anlaştık. Yalnız bana emanet lazım. Son aramada bütün hepsi gitti. Gardiyan! Görüş bitti.
Al mapusu. Ha bu arada emanete kuzu bıraktım. Afiyetle ye. Eyvallah. Bana da Alihan Rıza'yı çağır. Yeni geldim, unutma. Ta oralara bir başına gidilir mi? Bilmiyor musun tehlikeli olduğunu? Anne. Neden haber vermedin? Ha? Ya başına bir şey geleydi kızım? Mahir duysa senin tek başına hapishaneye gittiğini ne yapacaksın kızım? Görüşebildin mi babamla? Çıktı mı yanına? Aa, bunun da haberi varmış. Aferin size. Akşam verirsiniz hesabını Mahir'e. Anne bir dur bir nefes al Allah aşkına. Gördüm babamı. Ne? Nasıl? İyi mi? Bize bir şey dedi mi? Çok selamı var hepinize. Anne, torunun sana küstü dedin mi? Bana bir şey dedi mi? Dedi çok seviyormuş seni. Bir de çok özlemiş. Biz gidersek bizimle de görüşecek mi? Nasıl kırdın inadını sen? Torunundan haber getirdim dedim. Torunundan mı? Ama ben dedeme bir şey göndermedim ki. Bu sefer kardeşten. Yeni öğrendim. Gece saat 9 gibi olmuş vukuat. Mekan sahibi de burada yokmuş. Polis intikal ettiğinde mekan hemen hemen boşmuş. Görgü tanığı az yani. Evet. Ama mekan sahibi Murat Bey burada. İsterseniz ona sorun. Murat Bey! Buyurun. Kağıt mı oynuyordu Şiş Kazım? He, pişpirik. Çayına çorbasına. Ha, kim kazanıyordu? Şiş Kazım hepsini yutuyordu. Yani öyle söylendi bana. Kimi öldürdün? Sen az önce bana ben yokum demedin mi? Biz işlerimizi devleti, polisi, hakimi karıştırmayız. Kol kırılır, yen içinde kalır. Her vukuatta size gelseydik, sokakta adamımız kalmazdı. O reddettiğiniz düzen, dikkat edin, sizi yutmasın. Beyefendinin derhal yeniden ifadesi alınsın Sayın Savcım. Tabii ki. Her türlü ifade alabilirsiniz. İfadem tektir, asla da değişmez. Lan. Akşam burada ne oldu biliyorsun. Biliyorsun ama susuyorsun. Hikmet, avukatı ara. Ara da gelsin. Salih Bey. Gidelim. Salih. Salih. Bazen öyle bir bakıyorsun ki ben bile korkuyorum gözlerinden. Adam yalan söylüyor bir de üste çıkıyor. Şerefsiz. Tamam, sayende anladık yalan söylediğini. Ama ben olmasaydım ne yapacaktın? Adamın üzerine mi çullanacaktın? Gırtlağını basıp mı konuşturacağız? Allah Allah. Salih, biz burada hukuku, adaleti temsil ediyoruz. Kaba kuvveti değil. Varsa bir açığı zaten ifadesini alırken ortaya çıkacak. Bak gene öyle bakıyorsun. Salih, korkutuyorsun beni. Memur bey. Burası derhal mühürlensin. İçeride kumar oynatılıyor. Ayrıca savcı beyle konuşacağım. Hemen yeni bir soruşturma başlatsın. Emredersiniz hakim hanım. İyi görevler. Sağ olun.
Gerçekten korkutuyor muyum ben seni? Bazen. Yani öyle bakınca. Kendim için korkmuyorum tabii ki. Ama ne yapacağını kestiremiyorum. Affedersin yani ben seni korkutmak istemem ki. Böyle bak işte. Bu daha iyi. İnsan da hep böyle bakamaz ki. Nereden geldi bu? Bilmiyorum abla. Adres burası. İyi peki. Teşekkürler. Nazif. Gel hadi. Ebe'ye kadar gidip geleceğiz oğlum. Ben gelmeyeceğim. Halil'le oynayacağım. Çok uzaklaşma olur mu? Buralarda oynayın. Son dakikaya geleceğiz. Bu kolye ancak sizin kibar ve zarif boynunuza yakışır diye düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bir de kardeşle uğraş dur. Hayır, ona yatacak yer bile yok. Gelmesin bu kardeş. İstemiyorum. Halil. Halil. Halil konuşsana. Halil. Halil konuşsana. Yardım edin. Yardım edin. Ayten abla. Ayten abla, Ayten abla koş. Ayten abla koş. Nazif, ne oldu? Halil düştü. Halil? Halil ses ver, ne oldu? Safiye anne! İlknur abla yardım edin! Annemler Ebe'ye gitti. Bir şey mi oldu Salim? Yo. Seni rahatsız eden bir şey var. En azından bu kadar tanıyorum seni. Feride şu ileriden dönsene. Hem daha kestirme. Olmaz, bilmiyorum ben o yolu. Ben tarif ederim. Olmaz. En kısa yol şoförün bildiği yoldur. Dön Feride, rica ederim. Bir kere de itiraz etme. Salih ne oluyor? Yok bir şey. Geç kaldık diyordum. Bak en az 15 dakika kazandık. Bize de düşer herhalde. Pişince atarız sana da bir kemik. Oo Faruk ağa. Ziyafet mi var? Bugün de herkes bir şey kutluyor. Bah lokum, akşama da et. Adam vardı da onun kurbanı. Şimdi 2 dakikada parçalarız bunu. Ben hemen aşağıya götüreyim. Sen bırak. Sen parçala. Eski kasaplardan kim kaldı? Al bunu aşağıya götür. Böyle parçalanmasına yardım et ha. Hadi alın siz de. Hadi. Maşallah. Bu gece Nazif'in işini bitirmeni istiyorum. Allah kabul etsin.
etsin. Hadi bakalım. Allah kabul etsin. Salih gelmişken bir yemek yiyelim. Çok acıktım ben. Tamam. Böyle geçelim istersen. Tamam. Sen böyle geç. Benim bir 2 dakika işim var, gidiyorum. Bir telefon açabilir miyim? Tabii ki efendim. Buyurun. Sağ olasın. Alo. Abi benim. Ne haber Mahir'im? Abi sen Feride Hanım'ın odasına niye girdin bugün? Bana bir şey mi ima etmeye çalıştın? Sonra çıkışta baktım, arandım seni ama göremedim. Bir sıkıntın mı var? Yok aslanım. Harbiden yanlışlık oldu. Ben bir şeyler seçtim. Sen ne yiyeceksin? Bakalım neler var. Lahana dolması. Güzeldir herhalde. Salih. İnanamıyorum. Nereden öğrendin? Neyi nereden öğrendin? 3 gün sonra doğum günüm olduğunu. Bu senin sürprizin değil mi? Çok özür dilerim. Affedin. Bir yanlışlık olmuş. Salih kusura bakma ben öyle boş bulundum. Ya, niye kusura bakayım? Keşke ben yapsaydım. O kadar çok sevindin ki. Hatta bu gülümseyişini daha önce hiç görmemiştim. Çok utandım Salih ya. Ne var utanacak canım? Utanma, ne var utanacak? Ben sürprizleri severim. Bir de 3 gün sonra doğum günüm olunca sen böyle bir sürpriz yaptın sana. Kusura bakma. Feride Hanım. Merhabalar Mesut Bey. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Yardım edin! Yardım edin! Doktor yok mu? Yardım edin! Yardım edin! Rahmetli başsavcı birkaç kere bizim başkanı aramış, buluşmak istemiş. Adliyede suç örgütleriyle ilişkisi olan memurları tespit etmiş. Peki bu kişiler kimlermiş? Belirtmiş mi? Maalesef hayır. Emin olup soruşturma açtıktan sonra bize aktaracakmış. Ama ömrü vefa etmedi işte. Bu bile çok mühim bir malumat. Artık içimizde hainlerin olduğu kesinleşti. Dilerim ki muvaffak olursunuz Hakime Hanım. Umarım. Ben başka bir şey yoksa müsaadenizi isteyeceğim. Çünkü bir görev için Ankara'ya gitmem lazım. Kusura bakmayın. Rica ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. İyi yolculuklar. Sağ olun.
Hiç şüphelendiğin birileri var mı? Bilmem, hiç düşünmedim. Kimseyi zan altında bırakmak istemem. Ama senin var gibi sanki. Ben de kimsenin günahını almak istemem ama... Ama? Hadi devam et, söyle. Senin dışında herkes olabilir. Teşekkür ederim. Turgut Bey bile olabilir mesela. Fevkalade yanılıyorsun. Ve sana yanıldığını ispat edeceğim. Bu sefer ben kullanayım mı? Neden? Yoruldun sen. Peki. Teşekkürler. Evet. İspatını bekliyorum. Bak bakalım Dalyan Rıza'yı kim yakalatmış? Kaçakçılık çetesine savcı Turgut Akın'dan büyük darbe. Uzun zamandır yürütülen gizli soruşturma sonucunda kaçakçılık çetesine büyük darbe vuruldu. Bu başarılı işe imza atan Cumhuriyet Savcısı Turgut Akın halkın kahramanı ilan edildi. Demek ki Turgut abi de bizden. Yani ona iledik. Öyle görünüyor. Vallahi evde yok. Nerede bu çocuk ya? Her yere baktım yok. Ayten ablalara baktım, parka baktım. Halil de yok, Nazif de yok. Ay bir şey geldi çocuğun başına. Dur kızım, kötüyü çağırma. Ay. Neredeydiniz? Neredeydiniz? Halil hastalandı. Hastaneye gittik. Ay nesi var çocuğun? Ay bilmiyorum ki Safiye anne. Tetkikleri hala devam ediyor. Yalçın abilerle Zeki ablalar gelince biz çıktık ki siz merak etmeyin diye. Bülent'in haberi var mı? Var var, o da orada. Ben bildim zaten bir şey var diye. Vah vah vah. Evlerden ırak. Hadi. Hadi geçin bakalım hadi. Hadi kızım. Adliye mensuplarından birinin mesleğine ihanet ettiğini düşünmek bile istemiyorum. Hayır, kim yapabilir ki böyle bir şeyi? Tahmin yürütemiyorum bile. Salih, dinliyor musun sen beni? Anlamadım. Ne oluyor? Bir sorun mu var? Arkadaki kırmızı araba. Sabahtan beri bizi takip ediyor. Sıkı tutun Feride. Salih, Sıkı tutun. Salih! Salih! Adamı yakalayacağız. Salih! Ya ne düşünüyorsun? Benimle de bir paylaşsan. Salih! Salih, öldürecek misin bizi? Salih! Ah! İyi misiniz? Kusura bakmayın, kusura bakmayın. İyiyim. Geçmiş olsun. İyiyim çok şükür. Geçmiş olsun. Bir şey yok değil mi? Feride, iyi misin? Feride, başın kanıyor. Evet, çarptım. Hemen hastaneye gidelim. Hayır, gerek yok Salih, iyiyim. Emin misin? Eminim. Bakayım. İlk yardım çantan var mı? Var arkada. Pansuman yapmak lazım. Kolum pamukla uzamış. Şunu bir tutar mısın? Bu da eczane gibi Feride. Yalnız biraz acıyabilir. Şimdi göreceğiz hakim hanım. Biraz demiştim.
Affedersin. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Salih, kim bu adamlar? Niye takip ediyorlar bizi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bulacağız. Sen iyi misin? İyiyim. Eti parçaladım ben. İncik haşlaması istiyor. Kalanını da kavurma yapın. Dağıtın dedim. İyi demişsin. Bir şey mi vardı? Benim gibi şifayı kapmadan tedbirini al çocuk. Eyvallah ihtiyar. Polise ihbar etmem gerek Salih. 34 AC 322. Ama bana sorarsan o arabadan hiçbir şey çıkmaz. Muhtemelen çalıntıdır. Olsun, yine de tahkikata başlasınlar. Gündüz gözü yol kesmek, insan takip etmek neymiş görsünler. Nazif Kara dosyasında niye işlediğimizi öğrenmek istiyorlar. Hadi ben seni evine bırakayım. Artık makamımda beni görmeye gelme. Demedim mi ben sana Cemil? Acil bir durum olursa demiştiniz. Nereye gittiler? Restorandan öğrendim. Müfit diye bir adamla görüştüler. Müfit. Teftiş kurulu. Derhal dosyaları al Cemil. Ama Ama ne? Senin acil durum dediğin nedir Cemil? bir ara beni fark ettiklerini sandım. Avukatla göz göze geldik. Gibi oldu. Sandın mı? Öyle mi oldu? Seni gördüler mi Cemil? Görmediler. Sersem herif. Hem beni fark etmiş olabilirler diyorsun. Hem de makamıma kadar geliyorsun. Merak ediyorum. Beyin yerine şu kafanda ne taşıyorsun sen? Ben düşünemedim. Yani belki görmemiştir. Çık Cemil. Dosyaları almadan sakın karşıma çıkma. Peki ya yakalanırsan? O zaman ne olacak? Ne yapacağım? Merhaba yenge. Yalçın abi nasıl oldu Halil? Nasılsın işte aynı. Yalçın. Hayırdır kardeşim, ne oldu Halil'e? Sorma Mahir. Bugün fenalaşmış. Sağ olsun Ayten bacım hastaneye yetiştirmiş onu. Ben Nazif'in sesine çıktım. Bir baktım ki yerde öyle yatıyor Halil. Ne yapacağımı da bilemedim. Sırtıma bile bir şey almadan aldım kucağıma, hemen hastaneye götürdüm. En iyisini yapmışsın Ayten. Nasıl peki şimdi durumu? Doktorlar ne dedi? Kan aldılar. Ancak yarın belli olurmuş hastalığı. Halil iyi olacak kardeşim. Şşş.
Bırakma kendini. Bir şeye ihtiyacın olursa da biz buradayız biliyorsun. Sağ olun Mahir'im. Ben de eve geldim işte. Çamaşır alayım dedim. Hemen geri döneceğim hastaneye. Ayten'e de bir teşekkür edeyim dedim. Sağ olasın Ayten yenge. Allah razı olsun senden. Oğlumun hayatını kurtardın. Ne demek Yalçın abi? Yeter ki iyi olsun da. Ben yarın uğrarım Yalçın'ım. Allah şifa versin. Seninle gurur duydum Ayten. Sana layık olmaya çalışıyorum. Gelsene içeri yemeği birlikte yiyelim. Sen Nurten'e seslen, biz de yiyelim. Tamam. O senin sevdiğin barbunyadan yapmıştım. Ondan da getireyim mi? Tamam. Nurten! Nurten! Kime satıyorsun oğlum? Çaldın. İskileri kime satıyorsun? Abi çalmadım, çalmak yok. Paraya ihtiyacım vardı. Bir dahaki sefere bu şişeyi götünden sokup ağzından çıkaracağım oğlum. Ağzından çıkaracağım. Ne oluyor lan benim tekkemde? Dayan baba. Hayırdır abi? Kaçtın mı? Saldılar mı? Gece planı yaptım. Sabah döneceğim. Ötür lan ne oluyor? Dayan baba, kurtar baba. Abi bizim viskilerimizi, içkilerimizi kaçırmış. Kimse benden bir şey çalamaz. İçeri girdik ama ölmedik. Anında tünemişsiniz mallara. Leş kargaları gibi. Atın lan bunu aşağı. Bir hafta az su yok. Al şunu. Necdet, Abi. emanetlerime iyi bakıyorsun değil mi? Burayı bıraktığım gibi bulmazsam önce seni çizerim. Bu arada Beyazıt'a Kibar'ın mıntıkasına sahip çık. Ben yokum diye şimdi çökerler oraya şerefsizler. Unutma, racon aynen devam. Hadi bakalım, ben şimdi eve gidiyorum, tekrar gelirim. Abi. Ne zaman döneceksin? Sabah erkenden, hapishane kuşları ötmeden. Abi. Yakışmış. Güle güle giy lan. Sayende abi. Afiyet olsun. Beyler kusura bakmayın ama burada parasına oyun olmaz. Kumar yasak. Kendi aramızda oynuyoruz dayı. Yine de olmaz. Mahir kızar. Kumara izin vermez. Duyarsa yaşatmaz bizi burada. Hani? Nerede Mahir? Hem siz söylemezseniz nereden haberi olacak? Herkese benden çay. Yok olmaz. Olur. Bir gecelik olur. Kafamın tasını attırma. Çay getir. Dağıtmayayım dükkanını. Zahmet etmişsin güzel kızım. Neler yapmışsın böyle? Olur mu anneciğim, ne demek? Yapmıştım zaten.
Soframız daha zengin oldu desene. Evlatlarımın böyle yüzü gülüyor ya. Benden zengini yok bu dünyada. Sizin de yüzünüz gülüyor anne. Güzel mi geçti gününüz? Sana dedim. Abim fark eder diye. Güzel haberler İlknur'da. Babamı gördüm bugün. Çıktı mı senin yanına? Seninle görüşmeyi kabul ettiğine göre demek inadından vazgeçti. İtirafnameyi reddedecek. Şikayetçi olacak. Safiye de gitsin, ifade versin dedi. Anlatsın olan biteni. Hafta sonu hepimizi görüşe bekliyor. Hepimizi tek tek koklaya koklaya öpecekmiş. Gördün mü kerata? Hani küsmüştü bize? Allah'ım dualarımı kabul eyledin. Şükürler olsun sana. İlknur'um nasıl ikna ettin babamı? Nasıl getirttin görüş odasına? Umut sayesinde abi. Umut kim? Yeğenin. Babam koydu adını. Doğru mu söylüyorsun İlknur'um? Dur paşam. Kardeşin geliyor. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır kardeşim. Bu müjdenle 2 can verdin bize. Hem umudumuzu hem babamızı. Allah senden razı olsun. Senden de abi. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi, adidi devir, motorun sesi. Uy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap, açılır kara kaplı kitap, zindan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işteni ve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz İnanın, güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Ne oldu Nazif'im? Aç değil misin sen? Delikanlı. Ben küçükken senin kadar küçük değilim tabii. Sen hiç küçük oldun mu ki dayım? Ben de bir zamanlar senin kadardım Nazif'im. Allah Allah.
Annem kardeşin geliyor dedi. Orhan dayım mıymış? Aynı ben de senin gibi hiç kardeş istemiyordum. Babam beni değil onu sevecek sandım. Ama dedem seni bir sürü seviyor. Ya bak işte. Babaların, dedelerin sevgisi kocaman olur. Dünyaya bedeldir. Onların kalpleri bütün çocuklarına yeter. Anladın mı? Ben dedemi kimseyle paylaşmam. O tek benim dedem. Tamam. Gel bakayım buraya. Aslan parçası. Mahir, bir bakar mısın? Sonra bu sefer kavgayla bitmez değil mi? Yok yok, artık kavga etmek yok. Özür dilerim. Ayten. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Biliyorum. Yaptığım her şey için o kadar pişmanım ki. Ne olur beni affettiğini söyle. Lütfen. Bundan sonra sana layık olacağım. Ayten bunları şimdi niye söylüyorsun bana? Pişmanım çünkü. Ne olur. Yine eskisi gibi çitlenmeyin olmak istiyorum. Ne olur affet beni. Ne olur. Gitti mi Ayten? Ha, şimdi bıraktım. Sizi böyle eskisi gibi görünce nasıl sevindim Mahir'im. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz annem. Neden oğlum? Çünkü aramızdaki güven zedelendi. Bir vazo kırıldıysa kırılmıştır. Ne kadar yapıştırsan da o artık kırık bir vazodur. İnşallah tamir edersiniz oğlum. İyi geceler anne. Biri şişlendi. Ses dördüncü koğuştan geliyor. Haber verin. Asker haber verin. Ne oluyor burada? Kimi kestiniz lan? Yok bir şey gardiyan.
Burak kabus görmüş. La havle. Tamam yatın zıbanın artık hadi. İpteydim abi. Ölemiyordum bir türlü. Can çekişiyordum. Geçti artık. Benim hanım hep rüyaların tersi çıkar der. Demek ki Cumhurbaşkanı dilekçeni kabul edecek. Evlat, kaçtır sordum söylemedin. Bugün sende bir haller var. Bugün güzel haber aldın. Sevincini gölgelemek istemem. Evlat. Müdür çağırtmış. Odasına gittim. Dilekçemi reddetmişler. Asacaklar abi beni. Henüz hapishaneden haber gelmedi. Nazif Kara yaşıyor olacak ki haber gelmedi. Niye? Abi küçük bir aksilik çıktı, bugün hallediyorum. Bu gece müjdeli haberi almaz isem yarın sabah Dalyan'ı serbest bıraktıracağım. Bir yetersizliği mi olur, yanlış ifade mi olur? Başka bir yerde olduğunu ispat edecek yalancı tanık mı olur? Ama serbest bıraktıracağım. Dalyan gelsin, koltuğuna otursun. Abi sen niye bana itimat et... Ne kendi uyudu ne Nazif'i uyuttu şerefsiz. Sabaha kadar baykuş gibi tünedi Ranzanın tepesinde. Ben anlamam kasap. Bu gece de Nazif'in işini bitiremezsen elimden çekeceğin var. Vuralı çek ayağımın altından, ihtiyarının işini sereyim önüne. Hallederiz. Birbirimize yoldaş olduk burada. Aynı ekmeği bölüştük, aynı kaptan su içtik. Racondandır, sorulmaz. Lakin... Niçin hüküm giydiğimi merak ediyorsun. Aynı ekmeği bölüşmüştük diyorsun ya abi. İşte o sebepten. Ekmeğimi kalbimle bölüştüğüm için. Başka bir dünyada yaşamak mümkün dediğim için. Benim kitap evinin karşısında bir kahve vardı. Beni orada barındırmamak için epeyce uğraştılar. Araya eş dost giriyordu. Ve nihayet aynı mahallenin çocuklarıydık. Bıyıklarımız 11-11 maç yaparken birlikte sevdalanıyor, birlikte işleniyorduk zamanında. Neyse o günlerin hatırına olay çok büyümedi. Ben elime hiç silah almadım abi. O kahveyi ben taramadım. Lakin işte adım çıkmış bir kere. Geçen günlerde de Asiye'nin oğlunun beynini yıkarken görmüşler. Adalet diyormuş el kadar bebeğe. Hak derken duyulmuş. Eşitlik, kardeşlik diyormuş bir de utanmadan. Tiz kellesi vurula. Moskov domuzu diyorlardı arkamdan. Damalı eşek gibi geziniyordum ortada. Suç üzerine kaldı. Ama en çok ne gücüme gidiyor biliyor musun abi? O kahvede ölenlerden biri benim çocukluk arkadaşımdı. Babam, onun babası. Hepsi benim yaptığıma inandı. Senin de benden farkın yok demek ha? Yok. Hani önünde sonunda gerçek ortaya çıkar ölmezdim diyorum ama... atılmış artık imza, ferman imzalanmış. Artık onların adına utanmaktan başka bir şey kalmıyor bana.
Şurandaki cevher attığı müddetçe hep bir umut vardır evlat. Yok abi. Hiç umut yok. Eğer bu düzen birini öldürmeye karar vermişse durdurulamaz. Sabah sabah ne yapıyorsun burada? Sana da günaydın. Günaydın. Dün çok güzel bir gündü. Keşke biraz daha kalsaydınız. Yarım bıraktım. Annemler gelince gitmek zorunda kaldım. Dışarı çıktığımızdan haberleri yoktu. Yeğenin nasıl? Umarım evde bir gaf yapmamıştır. Sıkı sıkı tembihledim. Maşallah. Cin gibi çocuk. Silahımı görünce bana madem polissin dedemi kurtarsana dedi. Öyle mi? Babanın kahve işlettiğini söylemiştin. Evet. Öyle zaten. Yalan söylediğimi mi ima ediyorsun? Yok canım. Ben sadece yeğeninin ne demeye çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Anlaşılacak bir şey yok. Babam hasta. Hastanede. O yüzden öyle demiştir. İyi de ben doktor değilim ki. Ne bileyim ben. Çocuk işte. Neyse ben derse geç kaldım. Gitmezsem öğretmen almayacak. Tamam. Ben sana daha fazla mani olmayayım. İyi dersler. Songül. Geçmiş olsun. Niçin? Baban. Sağ ol. Günaydın Melahat abla. Günaydın. Maşallah bu ne güzellik böyle. Yok canım her zamanki halim. Yok yok sende bir değişiklik var. Duruşun, gülüşün her şeyin değişti. Ayol bir baksana kendine. O mahkeme duvarı suratlı Feride gitti. Yerine cıvıl cıvıl Feride geldi. Melahat abla. Hakim Hanım, odanızı henüz temizleyemedim. Çok erken geldiniz çünkü. Evet çalışmam gerek biraz çünkü. Erken uyandım hem de. Ben duruşmaya gireyim öyle temizle o zaman. Olur. Maşallah Allah nazarlardan saklasın seni. Kolay gelsin.
Geldim kızım. Benim odama kim girdi? Kimse girmedi, ben de girmedim daha. Biri girmiş canım. Burası adliye mi, yol geçen hanım mı? Feride, ne oldu cancağız? Biri odama girip çekmecemin kilidini kırmış. Nasıl olur bu? Biri çekmecemi kırmış. İçinde önemli bir şey yoktu ama belli ki bir şey aramış. Giden bir şey var mı peki? Bilmiyorum, yok gibi görünüyor. Buna kim cüret eder? Ah bir bilsem, bir bilsem. Polis çağırtayım. Gece bekçisini kapıdaki memurları sorgulayalım bakalım. Kim olduğunu buluruz da. Endişelenmeli miyim Feride? Hı? Neler oluyor? Odana biri giriyor. Yaralanmışsın. Alnındakinden söz ediyorum. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bana mı anlatmıyorsun? Beni dışında tutuyorsun, farkındayım. Salih'le bir şeylerin peşindesiniz ve benden saklıyorsunuz. Bu yaptığın usulen belki doğru olabilir ama şunu söyleyeyim Feride. Çok kırıldım. Ben sana ne yaptım? Bana itimat etmiyor musun? Bunu da nereden çıkardın? Hı? Nereden çıkardın bunu Turgut abi? Ben gizli bir soruşturma yürütüyorum sonuçta. Senin de gizli tahkikatların oluyor, gazetelerden okuyorum. Gönül koyuyor muyum? Bu bir itimat meselesi değil. Ben duracağım yeri iyi bilirim Hakime Hanım. Bu kaygılarım meslektaş olduğumuz için değil. Dost olduğumuz için de. Sana bir şey olmasından korkuyorum. Ben her zaman senin tarafındayım Feride. Lütfen bunu unutma. Görevleri sorgular. Birazdan polisle gelirim. İyi mesailer. Dikkat çekme. Sür ardından. Abi takip mi edeceğiz? Yoksa hazırlı bir suçlu mu yenge? Kes lan zevzekliği. Dersleri girdi. Bak çıktı hemen. Bu kız benden bir şeyler saklıyor. Öğrenmeden rahat etmeyeceğim. Bak Faruk, bu gece bitti. Bitmedi, girerim içeriye, yakarım burayı, seni de o küllerin içine gömerim. Öf lan! Kimi görmüyorsun? Bas geri! Bana artistik patinaj yapma lan! Tepemizde yurdu sallanıyor. Sana güvendim. Yiyemeyeceğin yarağın altına yatma. Ben yiyemeyeceğim şeyin altına yatmam! Bu gece tamam dediyse tamam! Şimdi git. Yarın cenazeyi almaya gelirsin. Mızıkçılık yaptın yine değil mi? Ben kazanıyordum. Misketlerin hepsini üttüm diye hasta oldun değil mi? Pışık, ben kazandım akıllım. Hala buradasınız. Okulda değil miydin sen? Derse geç kaldım. Öğretmen de almadı. Ben de bari buraya geleyim dedim. Bir daha Elif'le lafa dalma. Ders seninden olma Songül. Haklısın abi. Geçmiş olsun Zeki abla. Ne diyor şimdi doktorlar?
Sıkıntı kalbindeymiş Mahir. Ama daha tetkikleri bitmemiş. Bir hocaları daha varmış. Kalp mütehassısı. Bir de o bakacakmış. Öyle işte elimiz yüreğimizde bekliyoruz. Çok üzüldüm Yalçın. Ama bırakma kendini. İyi şeyler düşünelim ki iyi şeyler gelsin başımıza, değil mi? Ona bir şey olursa ben ölürüm Mahir. Biz daha ölmedik kardeşim. Halil benim de oğlum sayılır. Gerekirse bütün doktorlara götürürüz. Gerekirse nefesimizi ona veririz. Yine de ayağa kaldırırız Halil'i. Tamam mı? Abi ya yenge refakatçıysa? Ya çıkmazsa sabaha kadar bekleyecek miyiz burada böyle? Görevden kaçmak sana hiç yakışmıyor yavrum. Hah, çıktı işte yengen. Ulan boş yere kızın günahını almışız. Gördün mü? Hakikaten hastaymış babası. Ailecek gelmişler. Nazif! Polis abi! Polis abi! Polis abi! Ne haber delikanlı? Sen ne yapıyorsun burada? Beni mi takip ediyorsun? Ayağınıza sağlık Mahir. Ne demek Yalçın'ım, görevimiz. Sağ ol Aytenciğim. Güç kuvvet verdiniz bize. Keşke elimizden daha fazlası gelse Zeki ablacığım. El birliğiyle iyi edeceğiz Halil'i. Bırakmayın kendinizi. Yenge, sen de. Sağ ol Mahir abi. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah şifa versin. Teessüf ederim. Olur mu öyle şey? Öyle tesadüf etti. Niye takip edeyim? Hafiye miyim ben? Polis abi bana yardım edecek teyze. Teklifini düşündüm. Dedeni kurtaracağız. Gider misin lütfen? Herkes burada. Abim çıkacak birazdan. Cumartesi günü dedemi ziyarete gideceğiz. Sen de gelsene. Tamam. O zaman cumartesi ziyaret günü dedeni kaçırıyoruz, tamam mı? Sen bana buluşma saatini tam olarak bildirirsin. Tamam. Saat 4'te aynı yerde bekliyorum. Olmaz. Tamam. Kabul etmezsen gitmem. Abin de görür beni döver. Bak tanımıyorsun abimi. Randevumu kabul etmezsen hoş bir tanışma olmayacak. Tamam. Tamam hadi bin. Nazif'le Songül nerede? İşte buradalar. Neredesiniz siz? Buradalar işte. Hiç. Buradaydık dayıcım. Artık benim gitmem gerek. Çok geç kaldım. Hadi sizi bırakayım. Tamam sen git işlerini hallet. Ben götürürüm onları. Biz merak etme sen. İyi tamam. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Feride Hanım'ın pimpirikliği. Bence parmak izi falan yok. Kapıdaki görevliler de kimse girmedi diyor da. Belli ki uyumuş kerkenezler. Dünyadan haberleri yok. Sen yine de bir bak etrafa. Feride Hanım'ın içi rahat etsin. Bir de hazır gelmişken adadaki evle ilgili izlenimlerinden de bahset Feride Hanım'a. Bir şey bulamadığını bilsin ki arkasını beklemesin. Bağışlayın Savcı Bey. Hadi. Ağır cezalılar koğuşu. Havalandırma saatiniz bitti. Daha yarım saat var gardiyan. Bu neyin cezası? Vallahi itirazınızı Kibar Nazif'e bildirebilirsiniz. Geçen günkü vukuat yüzünden Dalyan Rıza'nın koğuşuyla havalandırmayı paylaşmamıza karar verildi. Hadi ne duruyoruz? Sizin idamlık. Gece uyutmadı. Kendi kabus görüyor bize de gördürüyor. Alın revire götürün.
ayağımızın altında dolaşmasın. Anladın sen? Kibar. Hop hop hop. İkinizin bir arada durması yasak. Duymadım gardiyan. Bir şey mi dedin? Vukuat çıkarıp almayalım. Bize ilişmiyorlar, acısını onlardan çıkarıyorlar. Az biraz uslu duralım diyorsun ha? Havalandırmanın yarım saatini yediler zaten. Mahpustaki adamın elinde bir gökyüzü var biliyorsun. Onu da eksiltmemek lazım. Doğru diyorsun. Dün gece biraz hava almaya çıktım. Desem mi demesem diye epey tarttım ama... bilmem daha doğru olur gibi geldi bana. Kestirmeden gel ne diyeceksen. Senin torun hastalanmış. Hastaneye yatırmışlar. Hatta senin gelin götürmüş. Necdet söyledi. Ne diyorsun Dalyan? Nesi varmış? Ne zaman yatırmışlar? Ne demiş doktor? Dur telaşlanma. Çocuktur bu. Hastalanır, iyileşir. Ya hastaneye yatırmışlar diyorsun. Demek ki durumu ciddi. Nazif'imin nesi var acaba? Nazif Kara, hadi ama içeri. Sonra ben yiyeceğim bu parayı. Bir iz bir şey bulamadınız değil mi? Belli canım bunlar işin ehli. Başka kim cesaret edebilir ki? Feride Hanım, son zamanlarda şüpheli bir durum oldu mu? Sayın savcım, teşekkür ederim. Rica ederim hakim hanım. Bu plakanın kime ait olduğunu öğrenmenizi istiyorum. Merhabalar Sayın Savcım. Bakın Salih Bey, siz gelene kadar Hakime Hanım'ın dosyaları inceleme yöntemi bu değildi. Şimdi görüyorum ki beraberce vehametli faaliyetler yürütüyorsunuz. Ola ki Feride'nin başına bir iş gelsin. Müsebbibi siz olursunuz. Ben de bunun hesabını ziyadesiyle sorarım. Araştırmanızın sonucunu en kısa zamanda bekliyorum. İyi çalışmalar hakim hanım. Size de. Ne oluyor? Biri odama girmiş, çekmecemi kırmış. Bizim dosyaları mı aldılar yoksa? Hayır, onlar yanımdaydı. Of, Salih. Bu olay sandığımdan daha büyük. Sen haklı olabilirsin. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Şiş Kazım'ın öldürülmesi, dün o adamın bizi takip etmesi. Kovuşturma yapmamızdan rahatsız oldular. Nazif Kara suçlu olmayabilir. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Benim ne düşündüğüm önemli değil şu anda. Peşimizdeki adamların ne amaçladıkları önemli. Onlar Süleyman abinin bana bıraktığı dosyaların peşindeler. O zaman istediklerini verelim. Meraklarını gidersinler. Eyvah. Fitili alevlenmiş dinamit mübarek. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Nasıl beni takip edersin? Ne cüret ne hadle? Ne haddi, ne cüreti, ne takibi. Ben seni... Hala yalan söylüyorsun. Benim ailem katıdır bu mevzularda. Ya biri görseydi? Ya bir dinle be yavrum. Öyle tesadüf etti.
Ben seni takip etmiyordum. O civarda bir vukuat vardı, onu kovalıyorduk. Hı hı. Eminim öyle olmuştur. Çok kırıyorsun ama beni. Çok. Neyse. Geldim, gidiyorum. İyi günler memur bey. Gitme. Gitmemelisin. Gidemezsin. Ne münasebet. Zorla mı alıkoyacaksın? Evet. Zorla alıkoyacağım. İşim bu. Gönül isterdi ki kalbinizi alıkoyabileyim. İyi günler. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Rica etsem şuna bir bakabilir misiniz? Sahici midir, nedir? Size bunu kim hediye ettiyse çok aşık olmalı. Fevkaladenin fevkinde bir mücevher bu. Çok kıymetli, eşsiz. Oyun bozanlık yapma. Tamam. Ben hiç oyunu şöyle oynanıyor. Birbirimize karşılıklı bir şeyler söylüyoruz. Mesela ben diyorum ki ben hiç denize girmedim. Eğer sen denize girdiysen bir parça yiyorsun. Eğer girmediysen yemiyorsun. Çok saçmaymış. Aşırı saçma. Ama birbirimizi tanımak için münasip bir oyun. Başlayalım mı? Tamam. Ben hiç sinemaya gitmedim. Kiminle gittin bu kadar çok? Abimle, annemle, abimin sözlüsüyle. O gün gelseydin ben de ilk sinema tecrübemi gerçekleştirecektim. Gerçekten hiç gitmedin mi? Ben gece hiç sokağa çıkmadım. Uyku sorunum var da. Ben hiç kendimle ilgili yalan söylemedim. Ben hiç kimseyi takip etmedim. İşim bu. Polisim ben. Hatta en son bu sabah seni takip ettim. Biliyordum. Ama öyle kötü bir maksadım yoktu. Ben sadece kalbim nerede atıyor bilmek istedim. Tamam. Devam ediyorum. Ben hiç aşık olmadım. Nasıl yani? Sen de mi hiç? Hava kararmadan gitsem mi? Seni durağa bırakabilir miyim? Olur. Abla. Canım çok özlemişim. Ben de abla.
Hadi otur bir çay söyleyeyim ben sana. Yok, acelem var sağ ol. Yine işin düştü geldin diyeceksin. Ama bu sefer gerçekten çok sıkıştım. Yardımına ihtiyacım var. Seni dinliyorum Melih. Çetin Bey'den Nazif Kara röportajı için izin kopardım. Ancak adam görüşe çıkmıyor. Avukatıyla, ailesiyle bile görüşmüyormuş. Adam ailesiyle bile görüşmüyormuş. Sen söyledin şimdi. Ben ne yapabilirim? Ceza müdürünü arasan, Nazif Kara'yla beni bir telefonda konuştursan... Abla, bu haftaki baskıyı kaçırmak istemiyorum. Bana ne Melih? Anlamadım. Basbayağı duydun işte. Bana ne? Çabalıyorsun. Farkındayım. Ama ben sana daha önce de söyledim. Ben buraya hiçbirinizin yardımı olmadan geldim. Bence bunu sen de başarmalısın. Herkes şanslı doğmuyor abla. Ben senin gibi mükemmel değilsem ne yapayım? Biz seninle aynı ailede büyüdük. Aynı okullara gittik. Aynı imkanları gördük. Ve ben buraya gelmek için hiç kimseden yardım almadım. Çok çalıştım. Yani senin deyiminle şansımı ben kendim yarattım. Aynısını sana tavsiye ederim ablacığım. Feride, iyi misin? Feride biri bir şey mi yaptı? Feride. Canın ne sıktı söyler misin? Korkutuyorsun beni. Kötü bir şey mi var? Hayır. Öyle bir şey değil. Kardeşimle kavga ettik şimdi. Ha öyle mi? Affedersin. Benim de aklıma türlü türlü şeyler geldi. İyi misin peki şimdi? Biraz yalnız kalmak ister misin? Ben kalemdeyim. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa çağır hemen gelirim. Sağ ol Salim. Şaplı karavana mı yiyeceğiz mis gibi kavurma dururken ha? Afiyet olsun. Sana da abi. Ne oldu abi, keyfin kaçtı gibi. Neyin var? Benim torun hastalanmış, hastaneye kaldırmışlar. Nesi varmış? Bilmiyorum ki. Ziyaret gününe kadar da öğrenemeyeceğim. Günler de geçmek bilmez biliyor musun? Vural! Hazırlan. Revire çıkaracağım seni. Ben revir dilekçesi vermedim. Müdür dün gece koğuş raporunu okumuş. Asabiye buhranı geçirdiğine kanaat getirmişler. O yüzden bu gece müşahede altında tutacağız seni. Ben iyiyim ya, bir şeyim yok benim. Vural, zorla götürmeyin. Sen iyi olur herhalde ha. Bir görün doktoru. Bekle, kitabımı alayım o zaman. Vallahi ayağımın altı.
Hadi bakalım. Bu gece de postalama Nazif'i eşek cennetine cinnet geçirip ikinizi birden nasıl postalıyorum gör. Daha görecek günüm var abi. Hiç hevesli değilim eşek cennetine. Hazır mısın? Hazırım. İyi misin? Şu adamları yakalarsak daha iyi olacak. Yakalayacağız. Sen o dediğim dosyaları aldın mı? Muharebe komuta ettiğiniz üzere hazırdır efendim. Göreceğiz bakalım. Ben kimseyi göremiyorum. Sen görüyor musun? Merak etme sen, o bizi görüyordur. Sen dosyaları sıkı sarıl. Aradığı dosyalar sensin. Buyur ağam. Yanan poz yok değil mi Seko? Yok abi. Ne getirdiysen hepsini bastık. Yavrum benim be. Baban da mı fotoğrafçıydı? Mesleğinde gözüm var. Haberin olsun Serkan. Parasını verirsen ben de kendime başka bir iş kurarım. Yaz tahtaya, al haftaya. Hadi eyvallah. Dosyaları görünüre koydum. Burası çok tenha değil mi? Daha iyi. Gel benimle. Güven bana. Sana güveniyorum zaten. Güvenmesem burada işim ne? Şu tarafa geçelim. Şöyle geçelim. Dikkat et. Affedersin. İyi misin? İyiyim iyiyim. Sen? Ceketini çıkart, üstüne otur. Yok hayır hayır gerek yok. Pikniğe gelmişiz. Sessiz olalım, iyice uzaklaştığımızı zannetsin. Kimse yok ki Salih. Gelecek. Salih. Hala kimse yok. Gelir, gelir. Merak etme. Gelecek. Salih. Bir şey soracağım. Sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Korkarım tabii. Ama böyle itten kopuktan değil. Sevdiklerimden korkarım. Niye? Bir tek onlar yaralayabilir beni çünkü. Böyle işte. Beni suçluyor. Başarısızlığının müsebbibi olarak beni görüyor. Sen olduğun yere kendi emeğinle gelmişsin Feride. Tamam, seni çok az bir süredir tanıyorum ama... hani bilmesem asla bakan kızı demem. Yaşayışın da öyle değil.
Sıradan bir hakim gibi. Kendi paranla, kendi itibarınla yaşıyorsun belli ki. Bunu ilk kez gören sensin biliyor musun? Doğru bakmamışlar demek ki. Yoksa görürlerdi. Turgut Bey'le ne zamandır tanışıyorsunuz? Nereden çıktı şimdi bu? Merak ettim. Üniversiteden. Üst sınıflardan Turgut abi. Aynı zamanda aile dostumuzdu. Ben mecburi hizmete gittiğim zaman beni hiç yalnız bırakmadı. Ara ara ziyaret etti, mektup yazdı. Kopmadık yani. Kimsin lan sen? Kimsin lan? Kim yolladı seni? Ha? Kim yolladı seni? Kim gönderdi seni? Kim istiyor bu dosyaları? Cevap ver. Söylesene lan. Kim yolladı seni? Mahir Kara.